Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki renkli çok güzel çok şık bir 5 şiş patik yapacağız. Ben patiğimde tarçın rengi ve krem tonlarında 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Modelimi göstereyim. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Çok şık, zarif, çıtı pıtı, hoş bir model oldu hanımlar. Modelin yapılışı da çok kolay, tek sırada yapılıyor. Patiğimiz bu şekilde. Patiğimizin topuğu, kenarları, taban kısmı, model bu. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimize başlayalım. Ben burun kısmından başlıyorum. Her zaman olduğu gibi hanımlar 12 ilmek olarak. 12 ilmeğimizi atıyorum. 2 oldu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 ve bir ilmek daha atıyorum. 12. 12 ilmeğimizi attım. Geri dönüyorum hanımlar. Geri döndüğümüzde bakın arka yüzdeyiz. İlk sırada hanımlar ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeklerimi arka yüzde ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Geri dönüyorum, ön yüzdeyiz. Bu aşamada artık tamamen düz örgü uygulaması yapacağız. 5 şişede geçeceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şu ikinci ilmeğim. Şu 3, 4, 5, 6. İlk 6 ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişim ile örüyorum. 12 ilmeğimi 6'şar 6'şar 2 şişime paylaştırdım. Şimdi hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden 3. şişimize ilmekler çıkaracağız. İlk ilmeğimi hemen şu kenara girerek çıkartıyorum. Şöyle. Devamında ilmek çıkartabilmek için de tığımdan yardım alacağım. Sırasıyla başlangıç yerlerine girerek ilmek çıkartıp şişime takacağım. Başlangıç yerine ilmeğin iki kanadına birden hanımlar şu şekilde girelim bakın. Şöyle girelim. Patik burnumuz daha sağlam oluyor. Şu 4. ilmeğim. Şu 5. Şu da 6. ilmeğim. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da 4. şişime takacağım. Şu 2. ilmeğimde şu 3, şu 4, şu 5 ve en son şu kenara giriyorum. Bir ilmek de buradan çıkarttım. 6. 4 şişimde de 6'şar ilmeğim oldu. 5. şişimi aldım. Örmeye başlıyorum hanımlar. Bir sıra 4 şişimdeki 6 ilmeğimi de düz olarak öreceğim. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. İkinci şişimdeki ilmeklerimi de ördüm. Boşalan şişimiz ile sıradaki şişteki ilmekleri örüyoruz. 3. şişimdeyim. Buradaki ilmeklerimi de öreceğim. 4. şişe geldim. Buradaki 6 ilmeğimi de örüyorum. Böylece bir sırayı tamamlamış olduk hanımlar. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örmüş olduk. Şimdi artırma zamanı. Patik burnumuza şöyle baktığımızda artırma işlemini sağ ve sol kenardan yapacağız. Şu ortalardan artırma yapmayacağız. İlk şişimdeyim. Kenarımız sağda. 2 ilmek örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girip buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. 1. şişimde 7 ilmeğim oldu. 2. şişime geldim. Kenarımız sol tarafta. Burada. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Sondan 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girip buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Burada da 7 ilmek oldu. 3. şişimdeyim. Kenarımız hemen başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Son 4 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 7'şer ilmeğim oldu.
Dördüncü şişimdeyim hanımlar. Kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de böylece 7'şer ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırdık hanımlar. Şimdi bir sıra 4 şişimdeki 7 ilmeğimi de artırma yapmadan düz olarak öreceğim. 5 şiş patik burnunda bir sıra artırma yaparken bir diğer sırada artırma yapmıyoruz. Sebebi şu. Her sıra artırma yaparsak şayet patik burnu bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimdeki 7 ilmeğimi de ördüm. 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de öreceğim. Bu düz ilmeklerimi örerken artırma işlemini sizlere kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırıyoruz. Bir sıra ilmeklerimi düz ördüm hanımlar. Şimdi tekrar artırma zamanı. İlk şişimdeyim. Kenarımız başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altına şuraya girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Böylece 1. şişimde 8 ilmeğim oldu. 2. şişime geldim. Kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Artırmamı yapacağım. Bakın sondan 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim. Bunu düz örüyorum. Son 2 ilmeğim düz örülüyor. Burada da 7 ilmek oldu. 3. şişimdeyim. Kenarımız başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Burada da 8 ilmek oldu. 4 şişteki ilmek sayıları da eşit olacak. 4. şişimdeyim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın sondan 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Son 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de hanımlar 8'er ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırdık. Şimdi bir sıra 4 şişimizdeki 8 ilmeği de düz öreceğiz. Sonra artıracağız. Düz öreceğiz, artıracağız. Patik burnunu böyle tamamlayacağız. Ben bu patiğimde her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmamı yaptım. Modelimi kurdum. Model açılan bir ilmek hanımlar. Bu nedenle 14 ilmek bayağı geniş oldu. Yeterli oldu. Hani model 4 ilmek ve katları üzerine kurulduğu için dileyen 15 ilmek de yapabilir. Dileyen 13 ilmek de yapabilir. İlmek sayısı model için uyumlu olacaktır. Şimdi hep birlikte artırmaları yapalım. Gelelim ardından birlikte modelimizi kuralım. Evet hanımlar, ben her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmamı yaptım geldim. Artırmadan sonra bir sıra düz örmedim. Hemen patik burnundaki şu küçük desenimizi yapacağız. 2 sıradan oluşuyor hanımlar. Öncelikle ilk 2 ilmeğimi renkli ipimle örüyorum. Sonra kremimi ekleyeceğim. Buraya bir tane krem öreceğim. 2 ilmek tarçın rengi ördüm. Yanına bir tane krem ördüm. Krem rengi ipimin ucunu tarçın rengi ipime burada bağlıyorum. Patiğimiz sökülmesin diye. 2 tane sıkı bir düğüm attım buraya. Devamında hanımlar 3 tarçın rengi, 1 krem. Bu şekilde ilmeklerimizi öreceğiz. 3 ilmek tarçın rengi ipimle örüyorum. 1 ilmek krem. 3 ilmek tarçın rengi örüyorum. İkinci şişimden devam edeceğim. 1 tane krem. 3 ilmek tarçın rengi ipimle örüyorum. 1 ilmek krem. 3 tarçın, 1 krem. 2 sıradan oluşan modelimizin ilk sırasını bu şekilde yapıyoruz hanımlar. 3 ilmek renkli ipimiz ile örerken 1 ilmek de krem ile örüyoruz. 3. şişimdeyim. Şu 2, 3. renkli ilmeğim, 1 krem. 1, 2, 3 tane tarçın, 1 krem. 3 ilmek tarçın rengiyle örüyorum, 1 tane krem. 3 tane tarçın rengi ördüm. 4. şişime geldim. 1 ilmek kremimi örüyorum hemen buraya. Yine aynı şekilde devam edeceğim. 3 tarçın, 1 krem, 3 tarçın, 1 krem, 3 tane tarçın rengi ördüm, 1 krem ve son 1 ilmeğimi
tarçın rengi ipim ile örüyorum. Modelde ikinci sıramızı yapacağız hanımlar. Bu sıramızda da bakın ilk şişimdeyim. İlk ilmeğimi tarçın rengi ipim ile örüyorum. Sonra kremimi aldım. İlkini tarçın ile ördüm. 3 tane krem öreceğim. Modelin devamında bir tane tarçın, 3 tane krem olacak şekilde ilmeklerimi örüyorum. Bakın şeklimiz bu. Devam ediyorum yine. 3 tarçın, 1 krem. 3 tarçın, ikinci şişimden devam edeceğim. 3 krem, 1 tarçın. 3 ilmek krem ipim ile örüyorum. 1 ilmek tarçın rengi ipim ile örüyorum. 3 krem, 1 tarçın. Üçüncü şişime geldim. İlk ilmeğimi yine tarçın ile ördüm. 3 krem. 1 tane tarçın rengi örüyorum. 3 tane krem. 1 tane tarçın rengi ördüm. 3 krem. 1 tane tarçın rengi. 3 krem. Dördüncü şimdi de devam edeceğim aynı modele. Şu ikinci kremim. Şu 2. Şu da 3. Yanına bir tane tarçın örüyorum. 3 krem. 1 tarçın. 3 krem. 1 tarçın. 3 krem. 2 sıradan oluşan modelimizi tamamladık hanımlar. Bu minik desenimiz bitti. Yani şurası. Şimdi krem ipimizi kullanacağız. Tarçın rengi ipimiz beklesin. İlmeklerimin tamamını krem ipim ile düz olarak örüyorum hanımlar. Bu şekilde bakın ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Şimdi 4 sıra boyunca 4 sıra derken 4 şişimizi bir kere dolanacağız. 2 kere dolanacağız. 3, 4. 4 sıra 4 şişimizi de krem ipimizle dolanacağız. 4 sıra düz olarak ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi 4 sıra boyunca krem ipim ile düz ördüm ve geldim. Şimdi tek sıradan oluşan modelimizi kurmaya başlayacağız hanımlar. Bu model sadece tek sıradan oluşuyor. İlk ilmeğimi krem ile örüyorum. Ardından 3 ilmek üzerine model kuracağız. Bakın önde 3 ilmeğim var. Ortadaki ilmeğimin 1, 2, 3, 4 ilmek altına iniyorum. Bakın şişimi önden soktum. Arka yüzden çıktı. Buradan renkli ipim ile uzun bir ilmek çıkarttım. Öndeki 3 ilmeğimi sağ şişime alıyorum ve bu uzun ilmeği 3 ilmeğin üzerinden atlatıp arkada bıraktım. Sonra bu 3 ilmeğimi tekrar sol şişime aldım. Buradaki ilk ilmeğimi krem ipimle örüyorum. Ardından bu ortadaki ilmeğimin bu defa 1, 2 ilmek altına inerek yine renkli ipim ile bir ilmek çıkartıp bu defa da ortadaki ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. Ardından buradaki 2 ilmeği daha krem ipim ile örüyorum. Bakın hanımlar, ilk modelimizi burada oluşturduk. İlk desenimiz bu şekilde. Desenimizin hanımlar hepi topu bu şekil yapılacak. Modeller aralarında bir kremimiz var. Şimdi buraya bir tane krem ilmeğimi ördüm. Hemen ikinci modelimi yapacağım şimdi. İlkiyle aynı şekilde bakın önde 3 ilmeğim var. Ortadaki ilmeğimin 1, 2, 3, 4 ilmek altına inerek renkli ipim ile bir ilmek çıkartıyorum. Ardından bu ilmeğimi hanımlar, bakın uzun bir ilmek çıkarttık. Bu ilmekleri biraz esnek çıkartalım hanımlar. Sıkışık yaparsak model istediğimiz gibi güzel düzgün düşmez. Bu şekilde esnek bir ilmek çıkarttım. Sonra öndeki 3 kremi sağa alıyorum. Sonra bu uzun ilmeği 3 kremin üzerinden geçirdim. Bu ikisini sol şişime aldıktan sonra bu 3 ilmeğimin ilkini örüyorum. Ardından bu tam ortadaki ilmeğimin bu defa 1, 2 ilmek altına inerek yine renkli ipimle bir ilmek çıkartıyorum. Sonra bu ilmeği ortadaki kremin üzerinden atlatıp arkada bıraktım. Bu 2 ilmeğimi de yine krem ipimle örüyorum. Bakın ikinci modelimizi de yaptık hanımlar. Şimdi aynı şekilde 3. modelimizi yapacağız. Model arasında bir tane kremimiz var. Şimdi 1 ilmek krem örüyorum. 3. modeli yapacağım. Ortadaki ilmeğimin 1, 2, 3, 4 ilmek altına inerek renkli ipim ile buradan bir ilmek çıkartıyorum. Hemen şuradan. Sonra bu ilmeğimi
öndeki 3 kremin üzerinden atlatıp arkada bıraktım. Sonra bu ilk 2 kremi sol şişime alıyorum. İlkini ördüm. Şimdi ortadaki ilmeğimin 1-2 ilmek altına inerek yine bir ilmek çıkartıyorum. Bunu da ortadaki tek ilmeğin üzerinden atlatıp arkada bıraktım. Sonra bu ilmeklerimi sırasıyla örüyorum. Model arasında yine bir ilmeğimiz var. İlk şişimize modeli kurduk. Bakın burada son bir ilmek kaldı. Buraya tam model kurabilelim diye bu ilmeği ikinci şişime alacağım hanımlar. Bilek ayrımı yaparken bakın ilk şişte 13 ilmek kaldı. İkincide 15 oldum. Bilek ayrımı yaparken yine bir ilmeği geri vereceğiz. Şimdi tekrar ikinci şişteyim. Öndeki 3 ilmeğe model kuracağım. Ortanca ilmeğimin 1, 2, 3, 4 ilmek altına iniyorum. Uzun bir ilmek çıkarttım buradan şöyle. İpim yarım geldi. Tam çıkarmam gerekiyor. 1, 2, 3, 4. Buradan şöyle renkli ipim ile şöyle bir ilmek çıkartıyorum. Öndeki 3 kremin üzerinden atlatıyorum. Sonra bu 2 ilmeği sol şişime alıp ilkini örüyorum. Tam ortadaki ilmeğimin bu defa 1-2 ilmek altına inerek yine buradan da bir ilmek çıkartıyorum. Bunu ortadaki bir ilmeğimin üzerinden atlattım. Şimdi bu 2 ilmeği de yine krem ile örüyorum. Arada bir ilmek var. Bir diğer modeli yapacağız. Yine ortadaki ilmeğin hanımlar şöyle 4 ilmek altına inerek renkli ipimiz ile uzun bir ilmek çıkartacağız. Uzun ilmeği 3 ilmeğin üzerinden atlatacağız. Bu 2 ilmeği tekrar sol şişe alıp ilkini örüyoruz. Ortancayı örerken ortadaki ilmeğin 2 ilmek altına inip buradan bir renkli ilmek çıkartıyoruz ve bunu ortadaki ilmeğin üzerinden atlatıp arkada bıraktık. Buradaki 2 ilmeğimi düz ördüm. Yine model arasında bir ilmek var. 3'er ilmek üzerine hanımlar modelimizi bu şekilde kuruyoruz. Tek sırada modeli hallediyoruz. Aynı işlemi 4 şişimizde de yapacağız. Bakın bir diğer modelimi de yaptım. Model arasına bir tane krem örüyorum. Şimdi yine burada 3 ilmek var. Ortadaki ilmeğimin 4 ilmek altına inerek yine bir ilmek çıkartıyorum. İşlem bundan ibaret hanımlar. Model kurulumunu böyle yapıyoruz. Bu şekilde. 3. şişime geldim. Aynı işlem burada da devam edecek. Model arası için bir ilmek örüyorum. İlk ilmeğimi ördüm. Bir krem. Yeniden öndeki 3 ilmek üzerinden işlemi yapıyorum hanımlar. 3 ilmeğe model kurulumu yapılıyor. Bu ortadaki ilmeğin 1, 2, 3, 4 ilmek altına inerek renkli ipimizle buradan uzun bir ilmek çıkarıyoruz. Bu uzun ilmeği öndeki 3 kremin üzerinden atlatıyoruz hanımlar. Bu şekilde modeli kuruyoruz. İp atlatmalı bir model böyle. Yine model arasında bir kremim var, ördüm. Şimdi 3. şişimde de ilk modelimi kurdum. Devam ediyorum yine. Öndeki 3 ilmeğe modelimi kuruyorum. Eliniz alışınca seri bir şekilde yapıyorsunuz hanımlar. İlk başta biraz oyalar gibi görünüyor ama ilk sırayı yaptıktan sonra diğerleri daha seri, daha kolay ilerliyor. Bu şekil. Yeni bir modeli kuruyorum. Çok farklı, çok güzel durdu. Yine araya bir ilmek ördüm. Bakın burada bir ilmek kaldı. Bunu 4. şişime alacağım. Modeli tam kurabilelim diye. Dediğim gibi bilek ayrımında ilmekleri geri yerli yerine koyacağız. Yine öndeki 3 ilmeğimin ortanca ilmek burada. 4 ilmek altına inerek buradan da ilmeğimi çıkartarak modelimi kuruyorum hanımlar. 4. şişimde de aynı işlemi yapacağım. Önce 4 ilmek önce hanımlar ortadaki ilmeğimin 4 ilmek altına iniyorum. İkinci ilmek çıkarışımda da 2 ilmek altına iniyorum. Bu şekilde. Aradaki bir ilmeğimi ördüm. Yeniden model kuracağım. Tekrar ortadaki ilmeğimin 4 ilmek altına inerek ilmek çıkartıyorum. İlk çıkarttığım büyük ilmeği 3 ilmeğin üzerinden atlatıyorum. İkinci çıkarttığım ilmeği de 2 ilmek alta inerek çıkartıyorum. Onu da ortadaki tek ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Bu şekil.
Yine model arasında bir ilmeğim var. Diğer modeli yapacağım. Öndeki 3 ilmeğin yine 4 ilmek altına inerek ilmeğimi çıkarttım. Bunu 3 ilmek üzerinden atlatıyorum. İkisini sol şişime aldım. İlkini ördüm. Ortadaki ilmeğimin 2 ilmek altına inerek bir ilmek daha çıkartıyorum. Onu da sadece ortadaki tek ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Diğer 2 ilmeğimi de krem ile ördüm. Arada bir ilmeğim var. Son modelimi yapacağım. Bakın son 3 ilmek kaldı. Yine aynı işlemi son 3 ilmeğim üzerinde de uygulayacağım. Bu şekilde. Bu defa ortadaki ilmeğimin 2 ilmek altına inerek renkli ipimle ilmek çıkartıyorum. Onu da ortadaki ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. Hanımlar, bir sıra 4 şişimizde de aynı modelimizi kurduk. Gördüğünüz üzere modelimiz sadece tek sırada kuruluyor. Şimdi her 4 sırada bir modeli tekrarlayacağız. Renkli ipimiz yine bekliyor. Tekrardan ilmeklerimizi hanımlar düz olarak krem ipimiz ile öreceğiz. Bu şekilde hepsini krem ile örüyorum. Bakın ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. İlk modele başlarken yaptığımız gibi şimdi de 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 4 sıra boyunca krem ipimiz ile düz olarak örelim gelelim hanımlar. Evet hanımlar, ilmeklerimi 4 sıra krem ipim ile düz ördüm geldim, hemen ikinci modele başlayacağım. Gördüğünüz üzere 4 sıra ilmekleri düz örüyoruz, bir sıra model kuruyoruz. Kafanız karışmasın diye hemen ikinci modelin kuruluşunu da kısaca göstereceğim. İlk modeli nasıl yaptıysak ikinciyi de aynı şekilde yapacağız hanımlar. Yine ilk ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Ardından öndeki 3 ilmeğime model kurulumu yapacağım. Yani bakın önde 3 tane ilmeğim var. Bu ortadaki ilmeğim üzerine modelimi kuracağım. Yani bakın şurası ortadaki ilmeğimin 1, 2, 3, 4 ilmek altına iniyorum. Buradan şöyle renkli ipimle uzun bir ilmek çıkarttım. Sonra sıradaki 3 ilmeği sağ şişime alıp renkli ipimi arkadan geçiriyorum. Arkada bırakıyorum. Sonra bu 2 ilmeği tekrar sol şişime alıp ilkini ördüm. Şimdi ortadaki ilmeğimin bu defa 1-2 ilmek altına iniyorum. Yine renkli ipimle bir ilmek çıkartıp renkli ipimi ortadaki tek ilmeğimin arkasında bırakıyorum. Ardından bu 2 ilmeğimi de örüyorum. Gördüğünüz gibi hanımlar ikinci desenimizi de böylece yapmış olduk. Şimdi model arasında bir ilmek vardı. Bir ilmeği ördüm. İlk modelle aynı şekilde ikinci modelimizi de yapacağız. Yine burada 3 ilmek var. Ortanca ilmeğimin 1, 2, 3, 4 ilmek altına iniyorum. Buradan şöyle bir ilmek çıkarttım. Sıradaki 3 ilmeği sağ şişime alıp renkli ipimi arkadan geçiriyorum. Ardından bu 2 ilmeği tekrar sol şişe alıp ilkini ördüm. Ortadaki ilmeğimin bu defa 2 ilmek altına inerek yine bir ilmek çıkartıyorum renkli ipimle ve bu ilmeği arkada bırakıyorum. Sonra sıradaki 2 ilmeğimi de krem ipim ile örüyorum. Bakın ikinci modelimiz de burada tamamlandı hanımlar. Desenimiz bundan ibaret. Şimdi üçüncü modelimizi de aynı şekilde yapacağız. Yine arada bir ilmek var, örüyorum. Ortadaki 3 ilmeğim var. 1, 2, 3, 4 ilmek arta inip buradan şöyle bir ilmek çıkarttım. Bu renkli ilmeği önündeki 3 ilmeğin üzerinden atlatıp arkada bırakıyorum. Tekrar bu 2 ilmeği sol şişime aldım. İlkini örüyorum. Yine bu ortadaki ilmeğin bu defa 2 ilmek altına inip yine bir ilmek çıkartıyorum ve renkli ilmeği arkada bırakıyorum. Sonra bu ilmeğimi örüyorum. Bu öndeki model olan 2 ilmeği ördük. Yine model arasında bir ilmek var. Gördüğünüz gibi hanımlar ikinci modelimizi de ilk modelimizi nasıl yaptıysak aynı şekilde başlattık. Şimdi diğer 3 şişimizde de aynı işleme devam edeceğiz. Aynı işlemi yapacağız. Ardından da yine model bitmiş oluyor. Bir sırada modelimizi kurmuş oluyoruz. Ardından da yine 4 şişimizdeki ilmeklerimizi hanımlar 2 sıra düz şöyle 4 sıra krem ipimizle düz öreceğiz. Bakın ilk modeli yaptık. İkinciye başladık. Ardından yine ilmekleri 4 sıra krem ile düz öreceğiz. Tekrardan 3. modeli yapacağız. Sonra yine 4 sıra düz öreceğiz. 4. modeli yapacağız. Bu şekilde her 4 sırada bir aynı modeli tekrar kuracağız. Ben patiğimin bu ön bölümüne hanımlar toplamda bakın sayalım modelleri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane model yaptım. 6. modelimden sonra hanımlar artık krem ipimle düz dolanmadım. Hemen üstteki modele geçtim.
Bu aşamada sizler patiğinizi bir ayağınıza giyin, ölçün hanımlar. Sizler belki 5 yapmak istersiniz. Belki ölçülere göre 7 yaparsınız. Bu tamamen değişiklik gösterebilir. Bunu da buradan hatırlatayım. Ayağınızı ölçün, deneyin. Ona göre model sayısını belirleyin. Şimdi hep birlikte patiğimizin ön bölümünü yapalım gelelim. Ardından birlikte şu üst bölümdeki desenini kuracağız. Evet hanımlar, patiğimin ön bölümünü yaptım geldim. Toplamda buraya 6 tane desenimi kurdum. Sonuncu desenimi bitirir bitirmez hemen şu üst bölümdeki deseni kuracağız. Taban burun kısmında yaptığımız desenin aynısının tersini yukarı yapacağız hanımlar. Burada da şöyle başlıyoruz yapmaya. İlk şişimdeyim şu anda. İlk ilmeğimi hanımlar şöyle renkli tarçın rengi ipimle örüyorum. Ardından 3 tane krem örüyorum. Bir tane tarçın rengi, 3 tane krem. Bir tane tarçın rengi, 3 krem. Bir tarçın 3 krem olacak şekilde ilmeklerimi örüyorum. Üçüncü şişime geldim. Burada da yine bir tarçın, 3 krem, bir tane tarçın rengi ipimle örüyorum. 3 ilmek kremimle örüyorum. 4 şişimizde de aynı işlemi uyguluyoruz. Dördüncü şişime geldim. Burada da yine 3 ilmek tarçın rengi, 3 tane krem, bir tarçın rengi ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. Son 3 ilmeğimi krem ile ördüm. Model 2 sıradan oluşuyordu. İlk sırasını yaptık. Geldik modelimizde ikinci sıramıza. Bu sıramızda ilk 2 ilmeğimi tarçın rengi ipim ile örüyorum. Yanına bir tane krem. Devamında 3 tarçın, 1 krem olacak şekilde ilmeklerimi öreceğim. 3 ilmek tarçın rengi ipim ile örüyorum. 1 krem. 3 tane tarçın rengi ile bakın hanımlar desenimiz ortaya çıktı burada. İkinci şişimden devam ediyorum. 3. ilmeğimi ördüm tarçın rengi ile 1 krem. 3 tane tarçın, 1 krem. 3 tane tarçın, 1 krem. 3 tarçın, 1 krem. Devam ediyorum. 3. şişimden yine 2. ve 3. tarçın ilmeğimi ördüm. Yanına 1 krem. Yine 3 ilmek tarçın, 1 krem. 3 tane tarçın rengi, 1 tane krem. 3. şişimden de 4. ve sonuncu şişimden devam edeceğim. 3. ilmeğimi ördüm. Yanına 1 krem. Tekrar 3 tarçın, 1 krem. 3 tarçın, 1 krem, 3 tarçın, 1 krem ve son 1 ilmeğimi tarçın rengiyle ördüm. İlk 2 ilmeğim de hanımlar ilk şişimde tarçın rengiydi. Burada şöyle baktığımızda 3 tane tarçın rengi oldu. Model bütünlüğü sağlandı. İlk modeli kurarken hanımlar birinci şişimizden ikinci şişimize 1 ilmek vermiştik. Modeli tam kurabilelim diye. Şimdi bu ilmeği geri alıyorum. Yine burada bakın 4, 8, 12, 14 ilmek oldu. Emin olmak için diğer şişte sayıyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4 de burada 14. Diğer 3. şişimizden de 4. şişimize 1 ilmek vermiştik. Bunu da yine geri alıyorum. Yine burada da 14'er ilmeğimiz oldu. Evet, patiğimizin bu bölümünü tamamladık hanımlar. Şimdi ilmeklerimizin tamamını tarçın rengi ipimiz ile öreceğiz. Krem ipimizi de hanımlar artık arkaya kesip bağlayabiliriz. Çünkü patiğimizin devamında artık kremi kullanmayacağım. Tarçın rengi ile patiğimi tamamlayacağım. Bu şekilde ilmeklerin tamamını renkli ipimizle örüyoruz. İlk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Şimdi 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 2 sıra boyunca renkli ipimiz ile düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi 2 sıra boyunca düz ördüm geldim, krem ipimi de kestim, arkaya bağladım. İlk şişimizdeyiz. Bilek ayrımını yapacağız. Burada son 1 ilmeğim kalana kadar öreceğim hanımlar. Yani 14 ilmeğim vardı.
ilk 13 ilmeğimi öreceğim. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. Buradaki sonuncu ilmeğim ile hanımlar ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bilek ayrımı olacak burası. Buradaki iki ilmeği birbiriyle yer değiştirdim. Yer değiştirdiğim ilk ilmeği ilk şişimle örüyorum. Yani bu kısmı yaptık. Bilek ayrımında ilmekleri yer değiştirerek örme sebebimiz şu. Bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor hanımlar. İlmekler arasında bu ortada ayrık bir görüntü oluşmuyor. Şimdi patiğimizin yan bölümlerine geldik, arka bölüme. Burada bilek kenarlarında 7'şer ilmek haroşamız var. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümüzün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Evet hanımlar, şimdi ikinci şişimdeyim. İlk 7 ilmeğim haroşa, bilek bölümü burası. İlk 7 haroşa ilmeğimi düz örüyorum. 3 oldu. 4, 5, 6, 7. Devamında gelen ilmekleri de yine ön yüzdeyim düz öreceğim hanımlar. Patiğimizin arka bölümüne geçtik artık bu bölümden sonra. Arka bölümde ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Şu anda ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz örüyorum. Bilek ayrımına kadar öreceğim, ardından geri döneceğim. Geri döndüğümde arka yüzde olacağım için ilmeklerim ters örülecek. Diğer şişime geçtim. Tabanıma gelen şişim burası. Buradaki ilmeklerimi de yine düz örüyorum. Son şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Son 7 ilmeğim haroşa hanımlar burada da. Bakın haroşa ilmeklerimi de yine düz öreceğim. Çünkü haroşaları hem ön hem arka yüzde düz örgü örerek oluşturuyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Bilek ayrımına geldik hanımlar. Şimdi geri döneceğiz. Yapacağımız işlem arka bölümde bu. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz. Öreceğiz, geri döneceğiz. Şimdi ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmek haroşamı düz örüyorum. 5, 6 ve 7. Bakın ön yüze bir diş haroşa düştü. Diğer ilmeklerimi de şu anda arka yüzdeyim. Sırası ile ters olarak öreceğim. Diğer şişime geçiyorum. Buradaki ilmeklerimi de ters örüyorum. Patiğimizin arka bölümü sadece bundan ibaret hanımlar. Dediğim gibi bilek ayrımına kadar örüyoruz, geri dönüyoruz, örüyoruz, geri dönüyoruz. Ön yüzdeysek eğer düz örgü, arka yüzdeysek eğer de ters örgü uygulaması yapıyoruz. Sadece bilek bölümünde kenarlarda 7'şer ilmek haroşamız var. Haroşa ilmeklerimizi haroşa olarak örmemiz gerekiyor. Tek detay o. Bir diğer şişime geldim, yani son şişim. Burada da ilmekleri ters öreceğim. Son 7 ilmeğim, bilek kenarındaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğim düz olarak örüyorum. Şimdi geri döndüm hanımlar. Bilek ayrımına kadar ördük, geri döndük. Yapacağımız işlem şu. Yine ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmek haroşam düz örülüyor. Devamında gelen diğer ilmeklerimi de ön yüzde olduğum için diğer bilek ayrımına kadar düz olarak öreceğim. Sonra geri döneceğim. Arka yüzde ilmekleri ters öreceğim. Patiğimizin arkası böyle yapılacak. Şöyle baktığımızda buralarda birer diş haroşamız oldu hanımlar. Ben bu patiğimde bu arka bölüme haroşa dişlerini, haroşa sıralarını sayacak olursak şunları 15 diş 15 sıra haroşa ördüm. Benim ölçüme göre tam oldu. Sizler bu aşamada patiği düz örerken ayağınıza giyin hanımlar. Ölçün, deneyin. Arka bölümü şu topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alırsanız patiğiniz ayağınıza tam olur. Her videomda bunu ayrıntılı olarak üstüne basa basa, altını çize çize söylememe rağmen benim patiğimin arkası küçük oldu, yok aman benim patiğimin arkası büyük oldu gibi yorumlar geliyor.
Hanımlar vallahi gerçekten çok fena oluyorum artık. Dediğim gibi mutlaka ayağınıza ölçün. Çünkü benim ölçümle sizin ölçünüz bir olmayabilir. Herkesin elinin örgüsünün sıkılığı, gevşekliği, kullandığı şişinin numarası, ipinin markası, kalınlığı, inceliği hepsi birbirinden farklı olabilir hanımlar. Bu nedenle ölçerek yapmanızda fayda var. Şimdi hep birlikte apatiğimizin arka bölümünü kendi ölçülerimize göre ayağımıza ölçerek yapalım gelelim. Ardından topuğumuzu keseceğiz. Evet hanımlar, patiğimin arkasını ördüm ve geldim. Burada 15 diş 15 sıra yani haroşam var. Hanımlar bu aşamada bilek ayrımından sonra bakın şu bölüm genişlediği için ilmeklerin hepsi tek şişte toplanacak duruma geldi. Bakın şöyle tuttuğumuzda dümdüz duruyor. Ben bu aşamada bana topuk kesiminde kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımızda sol tarafa 24 ilmek ayırdım. Kalan ilmeklerin hepsini sağ şişime taktım. Şimdi topuğumuzu kesmeye başlayalım. Hanımlar topuk kesiminde kenardaki 7 ilmek haroşamız yine haroşa olarak örülecek. Model bütünlüğü sağlansın diye 7 ilmek haroşamı ördüm. Şimdi ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 7 ilmeğimi örmüştüm. Şu 8. ilmeğim 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmekte öndeki 2 ilmeği alıyorum. İkisini keserek örüyorum. 23 ilmek ördüm. 24. de kesim yaptım. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık hanımlar. Topuğumuz için orta kısma baktığımızda burada da 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz hanımlar. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 7 haroşa ilmeğimi haroşa olarak öreceğim. Bakın son 7 ilmeğim. Bunlar haroşa düz olarak örüyorum. Şimdi geri döndüm hanımlar. Ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 23 ilmeğimizi öreceğiz. 24. ilmekte kesimimizi yapacağız. 7 haroşamı ördüm. Sayarak gideceğim. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmek ördüm. 24. ilmekte öndeki ikisini alıyorum. Birlikte keserek örüyorum. İkinci kesimi yaptık. Bir önceki sırada burada 7 ilmek vardı. Şimdi baktığımızda 1 ilmek eksildi. 6 ilmek kaldı. Şimdi kesim yaptık. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Tekrar ön yüzde 23 öreceğiz. 24. ilmekte kesimimizi yapacağız hanımlar. Biz bu kesme işlemine şu arada kalan 6 ilmeğimiz bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte bu 6 ilmek bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi örelim ve gelelim. Evet hanımlar, aradaki 6 ilmeğin bitene kadar patiğimin topuğunu ördüm geldim. İlk başta sol tarafa 24 ilmek ayırmıştım. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katlıyorum. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için tığımı aldım hanımlar. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek ördüm. Diğer kesimlerim de şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeğimi ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki
ilmeklerimizi topluyoruz hanımlar. Her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit olduğu için kesim sonunda ilmekler aynı anda bitecek ve her iki patiğimizin topuğunun kesimi de aynı yöne, aynı şekilde oluyor hanımlar. Sağ patiğinki sağ tarafta, yok sol patiğinki sol tarafta diye bir ayrım yapmıyorum. Zaten gizli kesim olduğu için patiğin arkasında izi bile belli olmuyor. Yine kesimlerime devam ediyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeğimi hanımlar ilk ilmeğin içinden geçiriyorum ve tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Son ikişer ilmek kaldı. Yine aynı şekilde bunu da kestim. Bakın son birer ilmek kaldı. Önce benden taraftaki ilmeğimi tığıma alıyorum. Sonra ikinci şişimdeki ilmeğimi. Tığımda 3 tane ilmeğim var. Üçünü birden toplayıp buraya da 2 tane sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Hemen ipimin ucunu gizleyeceğim. Ardından birlikte topuğumuza bakalım hanımlar nasıl olmuş. Genel olarak patiğimize de bir göz gezdireceğiz. Bakın böyle sıkılayarak ipimin ucunu ipimi gizledim. Bakın hanımlar topuğumuz şöyle. Ayağı giyilince şöyle duruyor. Göstereyim. Gayet güzel şık bir görüntüsü oluyor patiğimizin arkasında. Görüntü itibariyle hanımlar patik bu. Hemen bir de manken ayağıma giydireyim. Patiğimizi bir de öyle görelim. Ayağımızı da görelim. Gayet güzel, hoş bir modeldi. Sadece tek sıradan oluşan bir model. Ben çok beğenerek yaptım. Çok severek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte patiğinizi beğenerek, severek yaparsınız. Evet, patiğimi manken ayağıma da giydirdim. İşte hanımlar, ayaktaki duruşu da bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok güzel, çok şık, zarif, farklı bir model oldu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.